Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım sağlığınız ve sıhhatiniz yerindedir. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün neler yapacağız? Pencere kısımlarını halletmeye çalışacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi pencere kısmını nasıl yapacağız derseniz yine aslında standart olarak hemen basit bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Yine buradan move komutumu seçiyorum ki gizmom aktif olsun. İlk başta buradan add cube menüsü var. Bakın bunu ben genellikle çok fazla kullanmıyorum ama burada bir seçenek. Bununla sahnemize farklı objeler ekleyebiliyoruz. Hemen buna sol butonla basılı tuttuğumuz zaman bakın birçok seçenek karşımıza geliyor. Ben genelde add cube olanı kullanmayı tercih ediyorum. Bakın mouse'umuz neredeyse düzlem o şekilde düzeliyor. Bakın buradayken düzlem bu şekilde, buraya getirdiğimde bu şekilde eğimli yüzeyleri de algılayarak bu şekilde modeller ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sol butona bir kere basılı tuttum. Burada ortalama şöyle bir şey yapabilirim. Elimi sol butondan çekiyorum ve bu sefer de Z eksenindeki kalınlığını ayarlıyorum. Şöyle bir kalınlıkta bir pencerenin aslında kütüğü mü derler, odunu mu derler bilmiyorum. Onu ayarladığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi bunu şöyle biraz kenara çekelim. Bunu biraz küçültebiliriz. Şöyle S tuşuna basarak çok az bir şey küçülttüğümü görebiliyorsunuz. Biraz da şöyle Scale Z diyerek Z ekseninde büyütebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bizim eşiğimiz neresiydi? Yani aslında zeminimiz tam şurasıydı görüyorsunuz. Burada işte merdivenler falan olacak. Buralara taşlar falan ekleyeceğimiz için o yüzden ne yapalım? Bunu biraz daha şöyle yukarı doğru taşıyabiliriz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Şöyle bir şey olabilir. Şimdi Ctrl 3 ile buna yine bir Subdivision Surface modifiyerini uyguluyoruz. Numeric keypad'den del yani nokta tuşuna basarak modelime yakınlaşıyorum ve ekranın merkezini o modelim olarak belirliyorum. Biz bir önceki videoda Face Orientation'ı aktif etmiştik. Onu kapatmayı unuttuk. Hemen buradan kapatıyoruz. Şimdi Tab ile tekrar Edit moda geçtik. Hemen ne yapacağız? Ctrl R ile loop katlar atarak, hatta şöyle yapalım. Ctrl R ile şöyle loop atıyorum. Mouse'umu bir kere döndürdüm ve 2 kere atmış oldum mantıken. Sol butona bir kere tıklıyorum ve ardından sağ butona bir kere tıkladım. Scale Z diyerek şöyle Z eksenine şöyle biraz daraltıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hatta buna direkt buradan Smooth özelliğinde verirsek gayet güzel bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Ctrl R ile şöyle 2 tane loop kat atıyorum. Biraz şöyle genişletebilirim ve aynı şekilde bir de şöyle atacağım. Şöyle bir şey benim için yeterli gelecektir. Sonrasında R, Z yaparak 90 derece bunu döndürüyorum ve şöyle hafif binanın çok az içine girecek şekilde ayarlıyorum ve bırakıyorum. Numeric keypad'den 3 tuşuna basarak Right görünüm moduna geçiyorum. Şimdi bunu kopyalayacağım. Şöyle koyacağım. Hatta bunları biraz daha mesela inceltebiliriz. Scale Z diyerek Z ekseni şöyle biraz daha incelttim. Sonrasında Ctrl A'dan Scale işlemini kesinlikle uyguluyor. Shift D ile kopyaladım. Y eksenini de şöyle çekiyorum. Bir tane daha kopyaladım ve şöyle tam ortasına gelecek şekilde göz kararı ile koyabilirim. Şimdi bunun altı ve üstündeki tahtalar olacak. Onu ayarlayalım. Shift D ile bunu kopyalıyorum. Olduğu yere sağ kliğe tıklayarak koydum. R tuşuna basıyorum. 90 derece döndürdüm. Şu alttaki çizgiyi de şöyle silelim. G, Z yaptım. Şöyle koyuyorum. Scale Y yapıyorum. Y ekseninde şöyle biraz genişletiyorum. Tabii ki bu işlemi obje modda yaptığımız için bunu Blender'a tanımlamamız gerekiyor ki kenardaki işte bu Subdivision modifier falan daha düzgün bir şekilde etkili olsun. Ctrl A'dan Scale dediğimiz zaman bunu da bu şekilde uygulamış oluyoruz. Tab ile Edit moda geçtik sevgili dostlar. Burada mesela şu tahta kısmını biraz daha şöyle inceltiyorum. Şunu biraz daha yukarı doğru şöyle çekiyorum. Aynı işlemi burada da yapacağım. Buraları seçiyorum. Biraz daha şöyle yukarı doğru taşıyorum. Evet, tahta kısmını da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bunu kopyalıyorum. Şöyle üstüne gelecek şekilde koyuyorum. Ve burada biraz daha şimdi bunu genişleteceğiz. Yani büyük bir parça yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle olabilir bence. Gayet güzel. Şu ortadaki kısmı da şöyle biraz dışarı doğru taşıdığımız zaman gayet güzel bombeli bir parça olduğunu görebiliyorsunuz. Belki şuraları şöyle yapalım. Alt A dedim. Seçimden çıktım. Şuraları ve şuraları Shift ve Alt diyerek seçiyorum. Scale Y diyerek Y eksenini biraz daha daraltırsak mesela bakın gayet güzel bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Burayı da biraz daha şöyle taşıyorum. Bakın gayet güzel, mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunlara biraz böyle eğimler vesaire tarzında şeyler verelim. Yine Ctrl V ile şöyle 3 tane loop atıyorum. Aynısını bunlara da yapacağım. 2 modeli seçerek Tab ile ona geçiyorum. Şöyle 3 tane loop atıyorum. Biraz yukarı taşıdım. 3 tane de bunu atıyorum. Biraz aşağı doğru taşıyorum. Şimdi 3 tane modeli seçtim. Tab ile moda geçiyorum. Şöyle yapalım. Alt sağ klik ile seçiyorum. Biraz bu tarafa. Hafif de bu tarafa taşıyorum. Ve burayı da şöyle taşıyorum. Burayı da şöyle. Yani burada modelleri çok böyle düz tutmadan hafif böyle eğimler vererek hani biraz daha böyle güzel gözükmesini sağlıyoruz. Bununla ister yapın ister yapmayın. Tamamen size kalmış bir şey. Hani ben sadece tercih olması açısından sizlere bu şekilde gösteriyorum.
Bu kısmı da mesela biraz daha şöyle dışarı doğru taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bence biraz daha böyle güzel gözükecektir. Şimdi sevgili dostlar, pencere kısımlarının şöyle cam tarzında bir şeylerini ayarlayalım. Niye ben sürekli right görünüm moduna geçecekken front görünüm moduna geçiyorum onu hiç anlamadım. Şimdi kopyaladım. Şöyle getiriyorum ve koydum. Şimdi şu kısmı düzeltelim. Bakın burayı seçiyorum. Scale Y0 dedim ve burayı düzelttim. Bunu hafif modelin içine girecek şekilde ayarlıyorum. Aynı şekilde bunu da düzeltiyorum ve şöyle modelin içine girecek şekilde burayı da ayarlıyorum. Burayı seçtim. Scale Y0 dedim, düzelttim. Bunu da şöyle getiriyorum ve koydum. Burayı seçiyorum. Scale Y0 dedim. Bunu da şöyle getirip koyuyorum. Bakın burada şöyle bir cam tarzında bir şeyimiz oldu. Tabii bunu biraz daha şöyle içeri doğru taşıyacağız. Şimdi bunu biraz daha ayarlayacağız sevgili dostlar. Buraları bir tık daha şöyle eşit olacak şekilde koyalım. Şuraları seçiyorum. Hatta direkt şurayı seçip yapabiliriz. Burada mesela bir tık daha şöyle dışarı doğru taşıdığımız zaman hani eğimli bir şekilde böyle bir çıkıntımız burada da olabilir diye düşünüyorum. Kopyaladım. Bunu y ekseninde şöyle getirip koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyalım. Bunun merkezini bir ayarlayalım isterseniz. Şuradan ayarlıyorum. Scale y dedim. Biraz daha genişletiyorum. Mesela burada da şöyle yapalım. Şurayı biraz geri çekip mesela burada da şurayı biraz ileri doğru çekebiliriz. Hani aynısı olmaması açısından böyle biraz daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Evet, pencere kısmında bu şekilde halletmiş olduk sevgili dostlar. Burada da şimdi bir penceremiz daha olacak. Onu ayarlayalım isterseniz. Şimdi kürsörümüzü hemen tam şuranın merkezine doğru getirelim sevgili dostlar. Obje modu döndük ve buraya bir tane Surface objesi ekliyoruz. Bunun vertex sayısı 32'de geliyor standart olarak. Bu fazlasıyla bence yeterli gelir. Bunu şöyle 90 derece döndürdüm. Scale tuşuna basarak şöyle küçültüyorum. Tab ile Edit moda geçtim. F'ye basarak buna bir yüzey oluşturduk. Tahta mı diyelim neyse işte onun kalınlığını ayarlayacağız. Şöyle bir şey bence yeterli gelir diye düşünüyorum. X'e basarak bunu siliyorum. Böyle bir yüzeyimiz kaldı elimizde. Komple hepsini seçtikten sonra buna şöyle bir kalınlık verelim. Obje moda dönüyorum. Burada mesela ne yapacağız? Ctrl 3'e basarak buna bir subdivision uygulayacağız gördüğünüz gibi. Böyle bile fazlasıyla yeterli gelir diye düşünüyorum. Mesela ben buranın biraz daha kalın olmasını istiyorsam Alt sağ klik ile bakın buraya komple seçiyorum. Alt S dedim ve şöyle biraz daha genişletiyorum. Ve Alt sağ klik direkt burayı seçiyorum ve burayı da şöyle biraz dışarı taşıdım. Şuranın ben biraz daha hani böyle duvarın içine girmesini istediğim için mesela Ctrl V ile loop atıp bunu şöyle dibe kadar taşıyacağım. Aynısını işte de yapacağım. Evet, buralar çok fazla gözükmeyecek aslında. Çok da bence gerek yok diye düşünüyorum ama hani bir tık daha modelin böyle düzgün gözükebilmesi açısından şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Aynısını dış kısımlarda da belki yapabilir miyiz? Yani bence çok da gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle bir şey bizim için yeterli gelir bence. Buna bir de smooth atayalım. Evet, standart haliyle biraz kalınlık verdikten sonra böyle kullanabiliriz. Hafif de içeri doğru girdiği zaman yani bence gayet güzel diye düşünüyorum. Şimdi burada şu tahta kısmını ayarlayalım. Bakın buradan bir yüzeyini kopyaladım. Extrude dedim. Şöyle yukarı doğru taşıyorum. Ctrl L dedim. Bunu şöyle biraz düzeltebilirim. Bakın hafif bir rotation verdim. Ctrl V ile şöyle loop katlarını da ayarlıyorum. Bakın gayet güzel. Ctrl L dedim. Bunu şimdi Scale Y yaparak şöyle biraz küçültüyorum. Ve Scale Z diyerek biraz daha şöyle hafif modelin içine girecek şekilde ayarlıyorum. Şimdi bunu kopyalıyorum. Shift D ile olduğu yere bırakıyorum. Sağ tuşa basarak R90 yazdım. Döndüreceğim ama olmadı pardon. Şöyle yapalım tekrar. R90 yazıyorum ve döndürdüm. Evet, bunu da bu şekilde hallettiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi bunun içine bir cam kısmı yapacağız. Bakın burayı seçiyorum. Edge bununla. Shift E ile kopyaladım. F'ye bastım. Bir yüzey oluşturdum. Gördüğünüz gibi E'ye basıp da şöyle hafif bir kalınlık verebilirsiniz ama bence bu kısımda çok da gerek yok. Şöyle getirip içine koyabilirsiniz. Gayet güzel. Bunu bir tık da şöyle tabii büyütürseniz bence gayet de güzel olacaktır. Evet, baktığımız zaman da burayı bu şekilde ayarladık. Şimdi alt nemesinden flip diyerek de yüzey normalini bize doğru dönmesini sağlıyoruz. Şimdi buradaki camı da hallettik. Şimdi bu kısımlara falan bir şey eklemeyeceğim. Neden? Çünkü bizim render esnasında kullanacağımız açı burası olacağı için ben eklemeyeceğim. Eğer siz istiyorsanız buradaki modelleri oralara da kopyalayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey sevgili dostlar. Şimdi burada neler yapacağız? Şimdi sevgili dostlar, burada kapımızı yaptık vesaire vesaire. Burada şimdi nelerler? Kenarlara böyle ahşap dikme dediğimiz kolon tarzında şeyler koyalım ve ufaktan çatı kısımlarına geçiş yapacağız. Şimdi yine Add küp menüsünden, yani şurada bir Add küpümüz var ya, bunu seçiyorum. Şöyle Shift tuşuna basılı tutarak da şu ölçülerde olabilir diye tahmin ettiğim bir küpü rastgele çiziyorum. Ölçülerine bakacak olursak 25'e 25 ve 165 santim uzunluğunda olduğunu zaten görebiliyorsunuz. G, Shift, Z diyerek bunu şöyle ilk başta modelin hafif içine girecek şekilde taşıyorum.
bizim sınırımız neresiydi? Şurasıydı görüyorsunuz. G, Z yapıyorum ve şöyle kontrol tuşuna basarak buraya koydum. Şimdi bunu tam şöyle çatının tam altına gelecek şekilde koyuyorum. Şimdi buna Subdivision Surface Modifier'ini uygulamamız gerekiyor. Uygulamanın iki farklı yolu var. Ctrl 1, 2, 3 tuşlarına basabilirsiniz bu şekilde veya direkt buradan da gelerek de direkt buraya sub yazdığınız zaman bakın direkt Generate menüsünün altında geldiğini görebiliyorsunuz. Buradan da bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Kat sayısını şimdilik 3 ile 4 arasında bırakabiliriz. Şöyle yapalım, slash ile diğer modelleri bir gizleyelim. Şimdi şöyle yapalım sevgili dostlar. Edit moddayken hatta 2 tane loop atalım şöyle. Scale Z diyorum. Şöyle ayarladım. Ve aynı şekilde şöyle kenarlardan da ayarlıyorum. Şöyle olabilir ve buradan da şöyle ayarlıyorum. Şimdi bunu bir tık daha böyle güzelce ayarlayabiliriz. Bunun ne yapalım, kenarlarını şöyle yapalım. Şurayı seçeceğim. Aynı şekilde burayı seçiyorum. Scale X diyelim. Biraz daha hani böyle soft ve hani yumuşak olmasını istediğim için biraz daha ayarlayacağım. Şöyle güzel olabilir. Şimdi Smooth özelliğini aktif ettiğimiz zaman hani gayet güzel bir şekilde duruyor bence. Bu şekilde bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu buraya koyduk ya, bakalım gayet de güzel bir şekilde duruyor mu bakalım bir. Bunu tam şöyle ortalı bir şekilde şöyle koyabiliriz. Bakın gayet güzel. Hatta şöyle yapalım, bakın hani daha düzgün olabilmesi açısından. Vertex'imizin tam burasını seçiyoruz ya. Kürsörü buraya çağıralım. Bu objenin zaten tam merkezi belli olduğu için ekstra merkezini ayarlamaya gerek yok. Eğer merkezi belli değilse W menüsünden şunu seçebilirsiniz veya bunu da seçebilirsiniz. Ayarlı olduğu için ben ayarlamayacağım. Shift S menüsünden arkadaşlar şunu, yani 8. seçeneği seçtiğimiz zaman bizim objemiz direkt oraya ışınlanıyor ve bu şekilde buraya koyduk. Gayet düzgün bir şekilde bakın. Bakalım gayet düzgün bir şekilde burada durduğunu artık görebiliyorsunuz. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi bunları diğer taraflara hızlıca koyalım. Bunu yapmanın birden fazla yolu var ama ben size en pratiğini göstereceğim. Hemen şöyle yapalım. Binamızın tam merkezi noktasını buluyorum. Bakın burası değil mi? Kürsörü buraya yolladım. Nokta tuşuna bastığımız zaman önümüze Pivot Point menüsü geliyor. Hatta şurada açayım, daha rahat anlarsınız. Burada bazı seçeneklerimiz var. Hepsini kullanmayacağız tabii ki. Burada benim standart olarak kullandığım şu ve şu var. Bu olduğu zaman normal standart Blender'ın işte merkezini vesaire baz alarak, objenin kendi merkezlerini değil de Blender'ın işte merkezi sistemini baz alarak bir işlem yapabiliyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman ise objelerin merkezini baz alarak bir şey yapıyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman ise direkt 3D kürsörü baz alarak işlemler yapabiliyoruz. Yani scale, taşıma vesaire gibi bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Biz burada 3D kürsör üzerinden yapacağız. Şimdi 3D kürsör dediğimiz zaman ne oldu? Bakın bunu seçiyorum ya. Bakın gördünüz mü? Objenin merkezi 3D kürsörün orası oldu. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel. Şimdi Shift D ile kopyaladım. Bunu olduğu yere koyuyorum. W tuşundan Mirror menüsünden X seçtiğim zaman bakın otomatikman buraya gitti. İkisini seçiyorum. Shift D ile kopyaladım. Bu sefer Y ekseninde taşıyacağım ve bu sefer de Y'yi seçtiğim zaman bakın hop Y ekseninde bunları hızlı bir şekilde taşıdığımı görebiliyorsunuz. Şimdi noktaya bastım. Tekrar Median Point dediğim zaman artık kendi birimlerini baz alarak yapacaklar sevgili dostlar. Aslında burada şu ikisinin benzer mantıkları var ama bunları şöyle daha net bir şekilde anlatabilirim. Bakın ikisini de şöyle koydum ya. Şimdi şunları biraz şöyle gerili ve ilerili bir şekilde koyduk. Burada Median Point seçiliyken sevgili dostlar Scale Y dersen bakın ikisinin merkezini aslında baz alarak yaptığını bakın görebiliyorsunuz. Hatta şöyle 3 tane model koyalım. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane modelin eksenini baz alarak yaptığını burada görebiliyorsunuz. Ama buradan şu seçeneği seçtiğiniz zaman Scale Y yaparsam bakın gördünüz mü? Tabii çok fazla belli olmuyor ama hatta şöyle yapalım. Seçelim. Scale Y diyorum. Bakın belli olmuyor. Ama bunu Edit modda daha iyi anlatabiliriz. Bakın objeler artık kendi eksenlerini baz alarak yapıyor. Bunda böyle bir kullanım mantığı var sevgili dostlar. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi bunu da yaptıktan sonra burada ufaktan çatı kısmına da giriş yapalım sevgili dostlar. Şimdi burada ufaktan bir çatayı alacağız. Şuraları seçiyorum. Hatta şu yüzeyleri şöyle komple kopyalayacağım. Ve bunları şöyle P tuşuna basarak Selection diyerek ayıralım. Şimdi burada şöyle ufak bir Alt E menüsünden kalınlık vereceğim. Şöyle bir şeyler olabilir diye tahmin ediyorum. Güzel. Yine buradan da Offset Event'ı tabii ki işaretleyin sevgili dostlar. Özellikle şu kesişim noktalarında ufak hatalarında giderildiğini görüyorsunuz. Şimdi şurayı şöyle seçelim. Hatta hiç uğraşmadan şöyle yapalım. Şöyle Wireframe moddayken şuraları ve şuraları seçiyorum. Scale Y yaparak bunları şöyle biraz daha genişlettiğimi görebiliyorsunuz. Şimdi yine Ctrl 3 ile buna bir Subdivision uyguladık. Tabii ki kenarları biraz daha düzenlememiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Yine Ctrl V ile atıyorum. 2 tane loop atarak da şöyle getiriyorum. Şimdi ben bunları sürekli anlattığım için tekrar anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani en azından mantığını kavramışsınızdır bence.
O yüzden bu şekilde direkt yapıp geçtiğimi görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şunları mesela biraz daha ön tarafta olduğu için biraz daha şöyle taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bakın kenar keskinleşmeyecek. Şöyle yumuşak olması gerekiyor. Bu şekilde olması bizim için faydalı olacaktır sevgili dostlarım. Bunları mesela seçip alt S menüsünden biraz daha şöyle hafif kalınlaştırabilirsiniz de. Hani böyle biraz daha bence güzel duruyor gibi geldi kalın olması. Bunu bir tık daha şöyle hafif yukarı doğru şöyle taşıyalım. Evet, güzel. Şimdi devam edelim isterseniz. Burada şunları mesela bir tık daha şöyle yapalım. Gerçi bu olarak kiremit geleceği için çok fazla belli olmayacak. O yüzden hani bu kısımda çok fazla uğraşmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Burada bazı dikmelerimiz olacak yine aynı şekilde. Onlarla birlikte bir şeyler yapacağız. Şimdi sıfırdan yapmaktan ziyade şunun üzerinden yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben niye modeli döndüremiyorum? Allah Allah, hiç böyle bir şey başıma gelmemişti. Allah Allah, garip yani. Kitli bir şey de yok ama rotasyon yapıyorum, dönmüyor. Çok garip. Şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Evet, yani bu kilitli kalmış demek ki garip bir şekilde. Yani demek ki gözümden kaçan başka bir detay galiba. Şimdi şöyle yapalım sevgili dostlar. Scale Y diyelim. Şöyle küçültelim. Ve şunu ve en alttakini seçeceğim. Scale Y diyorum. Burada biraz daha böyle smooth tarzda bir şeyler olacağı için bunları biraz ayarlayacağız. Scale Y diyorum. Şöyle ayarlıyorum. Şunu ve şunu seçerek biraz daha şöyle ayarlayalım. Kenarları bir tık daha belki şey yapabiliriz. Ne derler? Şöyle yumuşak yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle olabildiğince yakınlaştırıyorum. Bence şöyle bir şey yeterli gelir. Yani direkt aslında şey de ekleyebilirsiniz. Ne derler onun adına? Circles objesi var ya, şu. Hemen mesh bölümündeki. Biraz önce nerede yapmıştık? Bir yerde yapmıştık. Unuttum. Bunu ekleyerek de bundan da yapabilirsiniz ama ben bundan yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bunu şöyle koyalım ilk başta bir. Şimdi şöyle yapalım. Yandan görünüm moduna geçiyorum. Bunu şöyle getirdim biraz daha dışarı gelecek şekilde. Mesela burada Scale ZZ yapıp bunu biraz daha şöyle genişletebiliriz. Tabii ki yine kontrollerden Scale işleminde her yaptığımızda uygulayacağız ama bence şöyle yeterli gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü burada bir dikme tarzına yine bir şeyler koyacağımız için çok fazla abartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Ctrl V ile şöyle bir loop attım yine ortaya, şöyle getirip biraz daha hani eğimli olabilmesi açısından koyuyorum. Burada şöyle biraz bevel işlemi uyguluyorum ki hani bir tık daha böyle güzel gözüksün ama burada şöyle yapalım bence. Bunu hafif modelin biraz böyle içine girecek şekilde tutalım ve şöyle bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şuraları da seç mesela. Şöyle seçelim, biraz daha şöyle hafif rotasyon vererek hafif de yukarı doğru taşıyarak böyle bir görüntü oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi yine kürsörümüz merkezde ya, biraz önceki yaptığımız gibi hemen buradan yine 3D kürsörü seçelim. Bakın bunu kopyalıyorum. Yine hemen şöyle direkt bu tarafa yolladım. Ve tekrar kopyalayarak yine mirror'dan Y ekseninde arkaya doğru bunu sallıyorum. Ve bu şekilde koyduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi kürsörümüz tekrar zaten merkezdeyken şöyle yapalım sevgili dostlar. Bir tane Surface objesi ekliyorum. Ve X90 yazdım ve döndürdüm. Bunu biraz şöyle küçültüyorum. Biraz daha küçültebilirim. Şöyle ayarlayalım. Şimdi bunu öne doğru şöyle getiriyorum. Bu bir tık daha böyle dışarıda olabilir. F ile buna bir yüzey oluşturdum. Şöyle getiriyorum ve bıraktım sevgili dostlar. Şimdi buraları biraz ayarlayacağız. Şimdi I'ya basarak burada bir insert işlemi uyguluyorum. Şöyle tekrar şöyle birkaç kere uyguladığımı görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi burada böyle yapmaktan ziyade şöyle farklı bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım ve bir tane daha şöyle uygulayalım. Hatta şöyle bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şurayı mesela içeri doğru şöyle extrude diyelim. Burada mesela subdivision uyguladığımız zaman hani şöyle bir görüntümüz olmasını istiyorum ben, gördüğünüz gibi. Tabii bunu biraz daha şöyle düzenleyeceğiz. Şöyle insertler atarak biraz daha burada hani yumuşak bir görüntü olmasını sağlıyoruz gördüğünüz gibi. Bu da gayet güzel bence. Şurayı seçerek alt S ile mesela bir tık daha şöyle genişletebiliriz gibi düşünebilirsiniz veya işte biraz daha küçültebiliriz. Şurayı seçiyorum. Şimdi burada Proportional Editing'i aktif ederek bir tık daha şöyle hafif dışarı doğru taşıdığımız zaman, hatta şöyle smooth'luk verirsek bence daha iyi olur. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel. Tabii ki buraları biraz ayarlayacağız şimdi. Bakın şurayı taşıyacağım. Hatta şöyle yapalım. Proportional'ı kapatalım burada. Burayı biraz daha şöyle geriye taşıdığım zaman böyle bir görüntümüz olmuş oldu. Buralara biraz şöyle loop'lar atalım. Şuraları mesela silip veya direkt buradayken Poke Face komutunu uygulayabilir miyiz? Bakın Poke Face de çok iyi değil ama şöyle yapalım. Burada Fill Grid miydi? Neydi onun adı? Grid Fill miydi hatta? Silip de yapsak daha mı iyi olur? Tekrar şu arama kısmına F3 ile de bu paneli açabiliyorsunuz. Grid Fill komutunu girdiğimiz zaman yani bu şekilde de kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bu tamamen size kalmış bir şey sevgili dostlar.
Ama böyle yapmaktan ziyade eski halinden kalabilir diye düşünüyorum bence. Yani buralarda şöyle ufak ufak yine insertler yaparsak bakın bu sorunu da gidermiş olduk. Buralara zaten materyaller falan ekleyince de gayet düzgün bir şekilde duracak. Şimdi burada ne yapabiliriz sevgili dostlar? Şöyle biraz bakınalım buralara. Buraları mesela biraz daha şöyle yumuşatabiliriz. GG yapıp. Tabii çok fazla değil. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Şimdi bunun bu tarafını yaptık ya. Burayla uğraşmak adına şöyle yapalım. Ortadan bir loop atıyorum. Şurayı komple seçiyorum. Seçemedim. Şöyle seçelim. X'e basarak buradan vertex diyerek silelim. Hepsini kopyalayacağım şimdi. Seçiyorum ilk başta Shift ile kopyaladım. Ardından Y tuşuna basarak Y ekseninde bunu sabitledim ve böyle getirdim. R, Z 90 yaparak döndürüyorum. Şöyle getirdim tekrar. Tam merkezine tam şöyle getirerek snap ile yapıştırdım. Hepsini seçiyorum. Klavyeden M'ye bastım. By distance diyerek bakın o ortadaki vertexler var ya şunlar. Bunların hepsini sildim ve bu tek parça haline geldi. Bunları direkt şuradan sildiğim zaman gayet düzgün bir şekilde kütüğümüzde bu şekilde karşımıza duruyor. Yine buna birden fazla şöyle looplar atıyorum sevgili dostlar. Şöyle yapalım şimdi. Şurayı seçiyorum. Bir tık aşağı. Yine bir tık şöyle yukarı. Bir tık aşağıya olarak ayarlıyorum. Şurayı da şöyle seçerek bir tık da aşağı doğru gelmesini sağlıyorum. Yani burada öyle çok düz bir şekilde durmaktan ziyade bu şekilde durması benim için daha iyi olacaktır anlamına geliyor. Şurayı mesela bir tık daha şöyle ayarlayabiliriz belki diye bakıyorum. Evet, böyle bir tık daha olabilir bence. Şurayı bir tık daha şöyle geriye doğru çekersek herhalde daha iyi olabilir sevgili dostlar. Bunları bir tık ayarlıyorum. Hani bir tık daha ön planda olduğu için bunlar hani ayarlanması bir tık daha güzel olabilir bence. Bir tık diye sürekli bir tık kelimesini de kullandık. Tamam, bunu ayarladık. Şimdi burada neler yapacağız sevgili dostlar? Ufaktan burada kiremitlerimize geçelim. Şimdi kiremitlere geçmek için şöyle yapacağız. Yine Add Cube menüsünden şöyle rastgele bir şeyler çizeceğim. Şimdi kabataslak olarak şöyle bir şey olabilir. Şimdi bakalım bu ölçülerde şöyle üstten görünüm moduna bakacak olursak rastgele bir koyalım. Şimdi hatta bunu biraz şöyle yukarı doğru taşıyacağım. Şimdi burada şunun yüzeyler zaten normalmiş. Tamam. Şöyle bir ayarlayacağım sevgili dostlar. Bakıyorum. Şöyle bir şeyler yeterli gelir bence. Şimdi bunun bir kalınlığını ayarlayalım. Edit moddayken şöyle yapalım. Şimdi burada Ctrl 3 ile buna yine bir Subdivision Surface Modifier'ını uyguluyoruz. 2 tane loop attık. Şöyle getiriyorum. Çok fazla değil tabii ki. Bakın ortadan bir tane atıyorum. Şu bile aslında bizim için fazlasına yeterli oluyor sevgili dostlar. Ctrl-A'dan Rotation and Scale işlemini buna uyguluyoruz. Şimdi burada kiremitleri koyarken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi bunları bir collection'lar altında toplayabiliriz bence. Çünkü ilerleyen kısımlarda belki bunları collection'lardan ayırabiliriz. Yani hepsini kendinden bağımsız bir hale getirebiliriz. Collection'dan ayırmaktan değil de Array modifier ile çoğaltacağız ya. Oradan ayırdığımız zaman böyle sahnede birden fazla çok obje hani seçerken de zorluk olmaması açısından bunları bir collection altında toplayalım bence daha mantıklı olur. Buradaki parçamız seçilirken M'ye bastık. New Collection kısmından ne diyelim? Çatı kiremiti diyelim. Kiremiti. Böyle de olabilir. Direkt roof da olabilir. Şöyle yani kiremit anlamına, çat anlamına geliyor. Bu şekilde ayarladığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim buna bir tane array modifier'ini ekleyelim. Şimdi biz tabii ki bunun eksen sistemini ayarladık. Yani Ctrl-A'dan Rotation and Scale dediğimiz için yani eksenlerini biliyor. Şimdi biz buradan X ekseninde değil de Y ekseninde istediğimiz için 1 yazıyoruz. Gayet güzel. Eğer ters yönde bu şekilde bu tarafa gidiyorsa Ctrl-A'dan Rotation and Scale seçeneğini seçmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi üstten görünüm moduna geçtim. Şöyle bakıyorum ve şöyle ayarlıyorum. Şimdi bir tane fazla geldi. Şöyle yeterli gelir. Şimdi burada orta kısımlara birkaç tane daha şöyle loop atıyorum. Bir tane de ortaya atacağım sevgili dostlar. Neden attım derseniz ilerleyen kısımlarda bunların üzerinde belki bir hani deformasyon tarzında bir şeyler belki yapmamız gerekirse diye hani bu şekilde yapmayı uygun gördüm kendi açımdan. Şimdi bir tık daha belki şöyle scale yaparak hafif biraz daha böyle et kalınlığı dediğimiz sistemi biraz daha ayarladık. Şimdi şöyle yapalım. Şu çatımızın şu parçası var ya şunları bir gizleyelim sevgili dostlar. Şunu ve hatta bunu gizlesek yeterli gelir bence arkadaki durabilir. Şimdi getiriyorum. Tam şöyle gelecek şekilde bakın koyduğumu görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi bir tane daha kopyalıyorum. Her koyduğumda onu mesela bir tık üstüne gelecek şekilde şöyle koyarsak bence hani görünüş açısından daha iyi olur. Ve bir tane daha şöyle koyalım. Şöyle getirip koyuyorum ve son olarak da bir tane de şöyle koyuyorum. Ve Alt H dediğim zaman o gizlemiş olduğum parçayı da bu şekilde getirdim. Bunu bir tık şöyle hafif yukarı doğru taşıyabiliriz. GX yapıyorum ve güzel. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunları bakın burada collection'lar içinde topladığımız için ayırdığımız zaman da çok rahat bir şekilde taşıyabileceğimizi söyleyebilirim sevgili dostlarım.
Şimdi burada ne yapacağız derseniz bunların tabii ki array'ları var. Array'ların tek tek şöyle bir onaylayalım. Bunu onayladık, bunu onayladık, bunu ve bunu. Evet, onayladık gayet düzgün bir şekilde. Şimdi burada bir deformasyondan ziyade hani bunları biraz daha böyle farklı göstermek açısından sağa sola taşıyabilirsiniz. Veya işte ne olabilir? Şurayı seç mesela, bir tık şöyle taşıma gibisinden. Hani ayarlayabilirsiniz. Biraz zahmetli mi? Zahmetli ama bu tasarım dünyasında da zahmetsiz hiçbir iş olmuyor sevgili dostlar. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Hani baktığınız zaman biraz daha hani birbirlerinden farklı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da direkt Proportional Editing'i aktif edin. Yani bu biraz daha böyle ne derler, uğraştırmadan yapabileceğiniz bir şey olabilir belki. Şöyle rastgele seçin. Bir şekilde hani birden fazla şeyi aynı anda böyle yapabilirsiniz belki. Bir tık daha böyle hani rahat olabilir. Şöyle rastgele seçin. Şöyle hafif hafif taşımalar yapabilirsiniz. Biraz şöyle olabilir. Evet, yani bu da olabilir. Dediğim gibi illa tek tek uğraşmaktan ziyade şöyle rastgele olarak yaparsanız daha iyi olur. Şöyle alayalım. Bakalım, yani yeterli gelir bence. Tamamdır. Şimdi ben bunları bu tarafa koymamayı düşünüyorum. Dediğim gibi hani render açımız hemen böyle bir şey olacağı için bence benim açımdan gerek yok diye düşünüyorum. Ama merak etmeyin, siz istiyorsanız koyun. Ama hani koyabiliriz de istiyorsanız. Peki nasıl koyacağız derseniz yine kürsörümüz tam şöyle merkezde olduğuna dikkat ediyoruz. Eğer dikkatli değilsek de şöyle yapalım. Yine objemizin merkezinde şöyle kürsörü taşıyabiliriz. Şimdi hatırlarsanız biz bunları zaten ne yapmıştık? Collection'lar içinde zaten toplamıştık, görüyorsunuz. Şöyle seçiyorum. Shift D ile bunları kopyaladım. Tekrar şuradan bakın noktaya basıyorum ve buradan 3D kürsör seçiliyken W'den mirror kısmından x ekseninde bunları bu tarafa doğru shootlayabildiğimi görebiliyorsunuz. Tekrar median point diyebiliriz. Şimdi şu kısımları seçelim. Bunları biraz şöyle yukarı doğru taşıyacağız. Şöyle bakın, biraz içeri doğru girerlerse bence hani daha iyi olurlar diye düşünüyorum. Şurada mesela şurayı biraz daha taşıyabiliriz dışarıya. Şöyle olabilir yani. Bakın. Güzel mi? Güzel. Şöyle olabilir. Çok fazla da tabağa bakmaya gerek yok. Burada mesela kiremitler aslında biraz daha ayarlayabilir miydik? Evet, ayarlayabilirdik. Şöyle yapalım hatta. Olabilir ya, dur hiç uğraşmadan direkt şöyle. Hani kiremitlerimiz zaten bir tık da uzun olduğu için içeri giriyor diye bakın. Böyle daha güzel olabilir bence. Evet, böyle gayet güzel. Burada şu kısımlara biraz bakalım. Şuraları biraz daha ayarlayabiliriz belki. Biraz daha şöyle hafif dışa doğru getirebiliriz buraları. Aynı şekilde burayı da ayarlıyorum ve burayı da ayarladım. Evet, gayet güzel. Arka kısımlar zaten dediğim gibi hani çok gözükmüyor ama hani siz istiyorsanız ayarlayabilirsiniz ama hiç uğraşmamak adına direkt şunları buradan biraz önce gösterdiğim yöntem ile direkt hani kopyalayıp da koyabilirsiniz zaten. Yine 3D kürsörü seçiyorsunuz ve mirror kısmından y ekseninde yollayabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir diye düşünüyorum. Gayet güzel. Evet, bu videoyu da istiyorsanız burada tamamlayalım sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.